Bugün Doktor Bedrettin Bey, Lifeco'nun partner doktoru, wellness koçumuz Ece ve kurucu, Lifeco kurucusu Ersin Pamuksüzer olarak ben buradayız. Bugün iki konuyu ele alacağız. Birinci konumuz GLP-1 ve GLP-1 üzerine neler yapılabilir ve nasıl yapabiliriz? İkinci konumuz da zihin sağlığımızı nasıl yeteri kadar ayakta ve iyi tutabiliriz. Bu iki konuyu işleyeceğiz. Lifeco'nun duruşu ve bizim ortak görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız diye başlayabilirim. İlk soru, bu GLP-1 bayağı yaygınlaşıyor. Buraya ben de bir konum atmak istiyorum ama önce Doktor Bedrettin Bey'e soruyorum. GLP-1 nedir? Sevgili doktorum. Aslında bu ilaçlar GLP-1 agonist olarak geçer. Agonist bir şeye benzer etkide bulunan anlamına gelir. Evet. Mide bağırsak sisteminde inkretin adı verilen bazı hormonlar var. Siz bir öğün tüketmeye başladığınızda bunlar salgılanarak pankreasınızı yemeye hazırlarlar. Yani sindirime hazırlarlar. İnsülin salgısını uyarırlar. Belirli bir aşamadan sonra tokluk verirler. Beyne artık yeme sinyali gönderirler. Çok ilginç. Mesela aynı miktarda şekeri damardan verdiğinizde ya da ağız yoluyla tükettiğinizde insülin salgısı farklıdır. Bunun sorumlusu bu GLP-1 dediğimiz hormonlardır. Yani Harika. Evet. Harika. Yani bizim biohacking dediğimiz kimyamızı hack eden, kimyamızı bir şekilde farklı yönlendiren bir ajan olarak tanımlayabiliriz. Doğru. Evet. Hem beyne hitap ediyor, tokluk hissi veriyor. Karaciğere hitap ediyor. Hem de digestive tract, yani yeme içme sistemimizde yeme içme duygumuzun yeteri kadar yüksek olduğu, karnımızın tok olduğu duygusunu yaratıyor. Anladım, çok güzel. Bu son zamanlarda benim bir sürü arkadaşım kendisini mutlu mesut hissediyor. GLP-1'a giriyorlar. Adı değişik firmaların bir sürü farklı ürünler var. 4-5 tane var. Ve kilo veriyorlar vesaire ama bazı sorunlar da yaşanıyor. Örneğin mesela ben hiçbir zaman bırakamıyorlar. Bırakınca hemen kilolar geri geliyor. Hastalıklar geri geliyor. Onun için bir çeşit böyle girdim mi çıkılmaz bir hal alıyor bu. Bu konuda ekleyip çıkarabileceğiniz, bu yaygınlık ve kullanım hakkında bir ekleyip çıkabileceğiniz var mı? Ya bunların son 10, 20, 30 yıllık dönemde bu anlamda en fazla ses getiren, en fazla etki sağlayan ilaçlar oldukları tartışmasız. Yani onu kabul etmemiz gerekiyor. Fakat aslına bakarsanız çoğu ilaçta olduğu gibi onlar da bir takım yan etkilerle geliyorlar. Yani sistemimiz o kadar kompleks ki, her şey birbirine o kadar girift ilişkilerle bağlanmış ki bir şeyi düzelttiğinizde başka bir yerden sorun çıkma ihtimali doğuyor. Başarılı olduğu çok vaka var ama az sayıda da olsa körlük, pankreatit, kas kaybı, aynen sizin dediğiniz gibi bırakınca iştahın eskisinden de daha yoğun olarak geri gelmesi gibi bir takım sorunlarla da ilişkilendiriliyorlar. Harikasınız. Ece, peki bize bu tip şeylere ihtiyacı olan misafirlerimiz oluyor mu? Mesela gelip giden GLP-1 kullanan ve hala bize gelip giden müşterilerimiz, misafirlerimiz oluyor mu? Tabii ki çok oluyor. Son yıllarda artan popülariteyle birlikte bizim de tesiste de kendi içimizde de daha sık karşımıza çıkmaya başlayan vakalar aslında bunlar. Bu noktada insanların bilinçli olması ve bazı şeyleri farkındalıkla yapıyor olması gerçekten çok hassas. Doktor Bedrettin Bey'in de dediği gibi, çünkü bilinçsiz kullanımlarda yan etkilerle insanlar nasıl başa çıkacaklarını ya da sinyalleri nasıl almaları gerektikleri konusunda kafa karışıklıkları yaşanabiliyor. GLP-1 dediğimiz mekanizma da tek başına tabii ki sihirli bir dokunuş değil. Bu noktada da Lifeco ailesi olarak hayat tarzı değişikliği, doğru beslenmeyi öğretme, insanların kendi bedenlerini, ihtiyaçlarına karşı bir farkındalık kazandırma konusunda çok fazla hayata dokunduğumuz vakalarla karşılaştığımız oldu tabii ki. Harikasın. Bir sonraki konuya girmeme iyi bir pas verdin eski bir voleybolcu olarak, değil mi? Basketçi miydin, voleybol? Voleybol, mesleki deformasyon Ersin Bey. Eski bir voleybolcu olarak iyi bir pas verdin. Ben de smaç'a atayım. Yani şimdi bir Lifeco olarak biz tabii bundan birkaç ay önceydi. Bu konuda ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde 3 tane başlık saptadık. Bir tanesi, başlayıp da bırakamayanlara nasıl yardımcı olabiliriz? İkincisi, başlayıp doğru bir şekilde bu süreci yaşayıp
günü geldiğinde bırakabilmek isteyenlere nasıl yardımcı oluruz? Üçüncüsü de bize büyük hedeflerle gelenlere GLP-1'ı bir araç olarak kullandırıp ve o hedeflerine giden yolculuklarda onlarla partner olup ve o araç günü geldiğinde yerine depoya konulmak üzere, artık kullanımdan devreye çıkmak üzere bir sistem kurduk. Benim bildiğim kadarıyla biz bu bir odaklanmış grup, fokus grup dediğimiz bir grup yaptık. İşte bu grupta hemen hemen 10 kişi vardı. Değişik şeyleri deneyimledik. Bunların arasında ben de vardım. Kendi deneyimlerimi söyleyebilirim. İşte yani mesela bütün bu gruplara uygun olacak şeyleri denemeye çalıştım. İşte 4 ay falan oluyor benim bu sürece gireli. İşte ilk önce 2,5 şeyle başladım. Temelle başladım. Ondan sonra bir 2 hafta mı 3 hafta mı yaptım. Sonra bir 4 hafta ara verdim. Baktım, dedim ki mesela yaparken ne oluyor? Yapmazken ne oluyor? Baktım tutabiliyorum. Sonra 5'lik 2 tane denedim. Sonra gene bir 3-4 hafta ara verdim. Sonra baktım bu yönetilebiliyor dedim. Demek ki bütün hikaye bu işi nasıl yapacağını bilmek. Ve diğer arkadaşlarıma da baktığımda benim gibi uzun bırak yap böyle çok oynayan olmadı. Ama diğer arkadaşlarıma da baktığımda etki alıyorsun. Ama etki aldıktan sonra eğer şey yapmıyorsan, bunun arkasındaki düzeni doğru düzgün, yani senin de bahsettiğin gibi yaşam tarzı, işte örneğin ben ne yaptım? İşte bunu yaparken normal hayatıma devam ediyormuş gibi çok düşük dozlarda intermittent fasting yaptım. Bırakınca intermittent fasting'e devam ettim. Hatta OMA'da devam ettim. Böyle olunca ne oldu? Sistem birdenbire sıfır fark yaratır oldu. Hiç kilo almıyorsun, geri kilolar gelmiyor. Zaten benim verdiğim kilolar az miktarda oluyor ama kafayı iç organ yağlanmasına takmıştım. Mesela orada bayağı başarılı bir netice elde ettim. Bedrettin Bey, bu mesela deneyimlere dayalı olarak bu 3 kategoride mesela başlayıp da bırakamayanlar ama başlarken doğru veya başlamış olurken doğru kullanım sonrası bırakmak isteyen veyahut da bunu bir araç olarak hedefe yönelik, işte benim 10 kilo vermem lazım, işte 1 aylık bir kullanımla bunu nasıl bırakırım, işte Lifeco burada partner. Buralarda mesela bizim dinleyicilerimize yapabileceğin yönlendirmeler olabilir mi? Şimdi sorunuza tam cevap vermeye çalışmadan önce bir de felsefesine bakalım derim. Şimdi insanlara sorsanız hani bu kilo, iç organ yağlanması, diyabet gibi problemlerinize hayat tarzı çözümü mü istersiniz? Yoksa ilaç çözümü mü? Hani genel bir şey. İnsanların çoğunun hayat tarzı, mümkünse hayat tarzı çözümü tercih edeceklerini tahmin ediyorum. Fakat iş uygulamaya geldiğinde güçlüklerle karşılaşıyor insanlar ve bu doğal olarak daha kolaycı çözümlere bir kapı açıyor. Fakat şunu unutmamak lazım. Hayat tarzı çözümü dediğimiz şeyler, işte doğru şekilde yapılan kalori kısıtlaması, egzersiz, uyumak, doğru beslenmek, milyonlarca yıllık evrimin bize kazandırdığı bir takım birkaç 10 senelik, 20 senelik bir ilaç araştırması sonucu değil. Yani siz doğru şekilde egzersiz yaptığınızda mitokondri sayısını arttırıyorsunuz. Bunu yapabilen bir ilaç yok. Dolayısıyla madem GLP-1 agonistleri bazı avantajlar sunuyorlar, bunu yine de olabildiğince hayat tarzı kazanımlarıyla birlikte yürütmek çok mantıklı. Bu anlamda bu insanlar bu ilaçla bir şekilde ilişkiye girdilerse zaten karşımıza dediğiniz 3 kategori çıkıyor. Yani ilaca başlayıp da kimsenin eskisine tamamen dönmek istediğini sanmıyorum ama bu çoğunu bekleyen bir tehlike. Çünkü ilacı bıraktığınızda bazı çalışmalar var. İştahı ölçen skalalar kullanıyorlar. İştah 4 katına çıkıyor. Yani sizi aslında ilacı bıraktığınızda çok büyük bir tehlike bekliyor. Dolayısıyla hani buna hazır olmak açısından Lifeco'nun önerebileceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Şeye geçmeden önce, son bir soruya geçmeden önce bir ara soru işleyelim istiyorum. Şimdi yani zaten bayağı konuştuk. Bu tip yani Lifeco bir holistic wellness şirketi, yani bütünleşik yaklaşım Doğru. içinde şirket. Ve bizim inancımız hayatta hiçbir şey tekil olarak çözüm olamaz. Doğru. Ve işte burada da böyle bir soru gelmiş bize.
Diyorlar ki GLP-1 tekil olarak insanların işte kilo yönetimi, diyabet yönetimi ve benzeri ihtiyaçlarına tekil çözüm olabilir mi? Burada bizim düşüncemiz tabii ki zihinle, yeme içme alışkanlıklarına, yeme içme zamanlamanla, yeme içme tercihlerinle, bunların düşünce yapınla, hepsi birlikte hareket ediyor. Sporunla, yaşadığın Doğru. ortamla, ortamın stresiyle. Yani biz bir GLP-1 dünyasını kurtarıcı olarak görmeli miyiz? Yoksa bu yan unsurlarda da orta halli başarılı olmamız şart mı diye ikinize de sorayım. Ben başlayayım. Ben başlayayım. Kasın ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladık. Kas kitleniz iyiyse iki şey söylüyor. Güç ve kuvvet. Her ikisinin de Alzheimer önlediği, kemik kırılmalarına karşı koruma sağladığı vesaire biliyoruz. Bir yandan da GLP-1 kas kitlenizi azaltıyor. Yani ortada mükemmel, tek başına çözüm olabilecek bir ürün yok aslında. Evet, geçmiş örneklerine kıyasla daha başarılı, çok daha başarılı bir ürün var ama tekil çözüm önerebilmek potansiyeli yok. Bir de zaten ne kadar kullanıyoruz ki bunları? Belki 20 sene sonra uzun takip sonucunda çok çok ciddi başka yan etkileri olduğunu anlayacağız. Yani onun için bu ilaçları evet geçici bir destek olarak doğru yerde, doğru ortamda kullanıp ondan sonra da tekrar daha fizyolojik, daha doğal yöntemlere nasıl geri dönerim diye düşünmek lazım. Yani ben kendim obez ve diyabetik olsaydım böyle bakardım meseleye. Yani bunlardan bir süre yardım alayım ama doğru yerde doğru şekilde çıkmayı ve sağlıklı kalmayı da becereyim derdim kendime. Çok doğru. Nitekim işte sizin yani birlikte Lifecone'un hazırladığı programlarda bunlara yönelik önlemler de var. İşte yeme içme sisteminden tutun, işte programın içindeyken protein shake'lerle olan destek, amino asit IV'leriyle olan destek vesaire gibi böyle şeylerle ne yapıyorsunuz? Siz o kas kaybının önüne geçecek Tabii, aynen. önlemleri alıyorsunuz. Bu da bence son derece bütünleşik bir yaklaşım. Aynen. Diğer taraftan emotional eating'i önleyecek zihinsel destek. Çünkü bunların hepsi birlikte yoksa çözüm de kalıcı olmuyor. Kesinlikle. diye anlıyorum. Son konumuz, son sorumuz anladığım kadarıyla bu GLP-1 aşırı derece, aşırı ileri seviyedeki tip 2'lerde kullanılmamalı diye bir söylem olmuştu doktorlarımız arasında. Bu konuyu da biraz yani dinleyicilerimize açarsak çünkü sonunda o özelliklere sahip olan arkadaşlar da yanlış ümitler içine girmesinler diye belki oraya da bir dokunmakta yarar var. Yani sen hem diyetisyen hem psikolog olarak var mı bir şey bu noktada bir şeyler söyle istersen. Az önce bahsettiğiniz GLP-1 ile ilgili kas kaybı bence en kritik noktalardan bir tanesi. Özellikle biz kilo vermeye çalışırken bizim için önemli olan faktörlerden bir tanesi de bazal metabolizma hızımız. Yani metabolizmamızın aslında ne kadar hızlı çalıştığı ve bu noktada da bizim en büyük can kurtarıcı ögelerimiz de vücudumuzdaki kas miktarı oluyor. Bu noktada da çok bir tedavi olarak değil de tam böyle net bir çözüm olarak GLP-1'ı devreye soktuğumuzda uzun vadedeki kas kaybı aslında metabolizmanın belli noktada yavaşlamasını ve GLP-1'ı bıraktıktan sonraki vücudun düzeninin ve sisteminin daha da bozulmasına yol açabiliyor. Bu noktada da bunu net bir çözüm olmak yerine hayat değişimi, kendi psikolojik olarak farkındalıklarımız, fiziksel aktiviteyi hayatımıza nasıl katıp bunu nasıl devam ettirebildiğimiz en kilit nokta. Yani GLP-1 bizim için olmazsa olmaz bir noktadan ziyade bizim sağlıklı yaşama yolundaki bir yoldaşımız, ufak bir destekçimiz olmalı. Evet, bizim Lifecone'un pillarları yani temel yapı taşları var. İşte bir tanesi arınma, bir tanesi doğru beslenme, bir tanesi zihin sağlığı, bir tanesi işte intention dediğimiz niyetin, iyileşme niyetinin, iyi kalma niyetinin orada olması. Onun üstüne gelen bizim doğal tedaviler, doğal tıp dediğimiz bölüm geliyor. GLP-1 da bir peptit olarak o doğal tıp katmanında bulunuyor. Aynen. İşte böyle bir tamamlayıcı unsur olarak çok güzel anladım. Dediğiniz... Diyabetle ilgili de özür dilerim hocam, lafınızı kestim. Az önceki sorudan çünkü daha bağımsız bir şey eklemek istemiştim. Kafam oraya dağıldı. Tip 2 diyabetli hastalarda da
Önemli olan şey aslında eğer obeziteyle birlikte, fazla kiloyla birlikte bir tip 2 diyabet görülüyorsa o zaman GLP-1 gerçekten güzel sonuçlar elde etmemize yardımcı olabiliyor. Ancak tip 2 diyabetle uzun zamandır uğraşan, kronikleşen vakalarda ise bunu çünkü net bir tedavi, sihirli bir dokunuş gibi düşünemediğimiz için ve GLP-1 de aslında vücudumuzu içeriden hormonal düzeyinde etkilediği için birazcık daha komplike bir noktaya getirebiliyor bizi. O yüzden tip 2 diyabette insanların tek başına karar vermek yerine mutlaka bir uzman görüşüyle birlikte, bir doktorla birlikte bu yolda yürümeleri her zaman çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü dediğimiz gibi herkes için uygun bir şey olmayabilir. Önemli olan şey burada bilinçtir her zaman. Çok teşekkür ederim Ece, çok teşekkür ederim sevgili doktorum. Evet, güzel bir sohbet oldu. Ben de aydınlandım. İnşallah dinleyicilerimiz de aydınlanır. Aydınlıklı günlerde yeniden buluşmak üzere. Hepinizi sevgiyle kucakladık.